Evet, Kotor'dayız. Kotor'da Boko Körfezi'ndeyiz. Şimdi buraya Türkiye'den ilk gelenlerden Sanem Hanım'la. Evet, Sanem Hanım buraya yerleşti. Merhabalar. Neredeyse buranın Cumhurbaşkanı Pazar diyelim. Burayla ilgili bilgi sahibi ve Türklerin buraya gelmesinde çok ciddi emeği var Sanem'in. Ve hemen yanında Sanem'in asistanı. Birlikte çalışıyoruz. Çalışıyorlar Semih Bey'le birlikte. Evet, şu an dünyanın en güzel aslında en lüks ve en zengin turistin uğrak yeri olan Kotor'dayız. Benim de çok sevdiğim bir yer. Ve Kotor'da kruz gemilerinin yanaştığı 3 yer var. Şu an burada bir kruz gemisi yok ama onlardan bir tanesinin önündeyiz. Sanem Hanım'ın arkasındaki manzara. Sanem Hanım buraya nasıl geldiniz? Burada nasıl bir anlatır mısın? Ben 3 Niye geldiniz? Türkler buraya geliyor. Niye geliyor? Getiriyorsunuz bol bol. Şöyle, ben 3 yıldan beri buradayım. Şu an arkadaşlarımızla birlikte yatırım danışmanlığı yapıyoruz. Montenegro Avrupa'nın incisi olma yolunda ilerliyor. AB'ye girmek üzereler. AB'ye girmek üzere oldukları için de yatırımlar çok değer kazanıyor. Zaten Avrupa İstatistik Enstitüsü'nün açıkladığı rakamlarda şu an dünyadaki en karlı ülke olarak yatırım konusunda bu belirlendi. Şu an minimum oran 13 yılda geri dönüşü var her yatırımın, ki biz genelde 13 yılın altındaki geri dönüşümlerle çok ilgileniyoruz. AB'ye girecekleri için ekonomileri çok hızlı büyüyor. Bunun haricinde sanayi yatırım ve diğer yatırımlar çok hızlı ilerliyor. Turizm zaten şu an ülkenin tam göz bebeği. Kotor'un istisnai bir durumu var. Kotor bütün dünya turistleri tarafından en çok tercih edilen bir marka değeri olan, yani Karadağ'ında marka diyebileceğimiz en büyük noktası Kotor. Buradaki yatırımların şöyle bir avantajı var. Biz şu an ağırlıkla Türk müşterilerimize hizmet veriyoruz ama Avrupalı kesim de çok fazla ilgileniyor. Özellikle Almanlar, İngilizler, İskoçlar, Ruslar zaten pazarın büyük bir kısmını alıyorlar. Hem Türklerin hem Avrupalı yatırımcıların çok fazla ilgisini çekiyor. Buradaki önemli olan yatırımlardaki baz geri dönüşüm oranı çok iyi. Yani burada bir otel yaptığınız zaman, apartman yaptığınız zaman bunları çok kolay satabiliyorsunuz. Buranın diğer ülkelerden farkı, mesela kondo otel dediğimiz yapılar çok fazla. Kondo otel nedir? Kondo otel Az önce bir buradaki tam, yani Bebek'te bir yalı diyelim, yani bir yalı projesi gibi bir proje baktık. Tam Kotor'da denize sıfır gemisinin yanaştığı limanlardan bir tanesinin karşısında denize sıfır 1030 metrekarelik bir arsa. Evet. 1800 metrekarede imar izni var, yapı yapılabiliyor. Ve fiyatı, yani Türkiye'deki böyle bir şeyle kıyaslandığında ve yatırım değeri olarak, geri dönüşüm olarak kıyaslandığında son derece avantajlı. Tabii çok. Türkiye'de inşaat sektörü durumda, birazcık böyle bitmiş durumda. O yüzden Türk yatırımcı artık gözünü dünyaya ve daha kolay para kazanabileceği, daha kolay gidebileceği yerlere çevirmiş durumda. Aynen öyle. Yani buranın avantajı çok hızlı satılıyor. Yani bütün dünyada yatırımcılar burayla ilgilendiği için Türkiye'den farkı satılma oranı çok yüksek. Maliyetlere bakıldığınızda da Türkiye'deki inşaat karlılığına nazaran burası çok daha anlamlı. Rakamlar yüzdeye vurulduğu zaman. Ama bence yine de en önemli şey hızlı satılma oranı. Hele hele böyle değerli noktaların yatırımcısı çok fazla oluyor. Kondo Otel'den bahsettik. Kondo Otel, otel gibi yapıyorsunuz. 4 yıldızın üzeri. 4 ve 4 yıldız. Altyapı bedeli ödenmiyor. Yani burada mesela metrekare birim fiyatlarında 1800 dedik. Bunun neti 1500'e gelir. Minimum 300 Euro'dan metrekaresi altyapı bedelleri alıyor. Ama siz o yapıyı kondo otel şeklinde yaptığınız zaman altyapı bedeli ödemiyorsunuz. Bunun avantajı ne? Müşteri de kondo otel gibi olduğunda kiralanabildiğini bildiği için de müşterinize çok daha hızlı satıyorsunuz. Çünkü minimum buraların oranları 100-150 hatta 200 Euro'dan geceliği kiralama yapılıyor. Kaç ay boyunca bu? Yani sezon nedir? Yani sezon Karadağ'da şöyle düşünün. 6 ay iklim olarak çok iyi. Ama tam sezon derseniz biz minimum 4 ay diyoruz ama ortalama burada belirlenen oran 150 günü buluyor. Peki
şey soracağım. Mesela Kotor Budva'ya göre burada biraz daha turistik, yani Bodrum gibi, Çeşme gibi. Dünyadaki en turistin işte gelmek istediği bir yer. Evet. Yani kışın da bir şeyler oluyordur burada mutlaka. Şöyle söyleyeyim, biz tabii yaz kış burada sürekli yer gösterimi yaptığımız için 12 ay burası aktif. Yani hani kışın burada kimse olmuyor gibi bir şey değil. Kışın da kruzlar geliyor. Yani burası 12 ay çünkü dünya mirası, UNESCO'nun dünya mirası kabul ettiği bir yer. Yani yaz kış burada turist var. Sezonluk diyoruz, hani 5 ay dedik ama çok da doğru değil. Hani biz yazlık denize girme sezonundan bahsediyoruz ama turistlerin gelme sezonu 12 ay. 12 ay güzel. Yani Kotor yine Budva kadar aslında mantıklı bir yatırım. Kesinlikle. Ama yani buranın özelliği bir level üst müşteri grubuna hitap ediyor. Yani buradaki alım gücü Kotor'dakinin 2 katında ama kaliteli müşteri dediğimiz müşteri de buraları tercih ediyor. Çünkü yaşam alanı olarak çok konforlu ve çok keyifli. Yani dünyanın en güzel körfezine bakıyor. Boka Körfezi. Gerçekten marka değeri olan bir yer. Hep söylenen şey işte Avrupa'nın yeni Monte Carlo'su olacak deniyor. Gerçekten de öyle. Yani doğa güzelliği, eğlencesi, her şey şu an Avrupalı yatırımcıların çok ilgisini çekiyor. Aslında Monte Carlo'nun biraz daha böyle içinde tarih olanı, çok benziyor. Yani Monte Carlo Evet. Kotor kadar eski bir tarihe sahip değil. Kotor sadece daha eski, daha böyle şey gibi, küçük Dubrovnik gibi. Yani kendinizi orta çağda bir yerde hayal edebilirsiniz. Zaten direkt öyle hissediyorsunuz. Kotor'un en iyi tarafı da doğal güzelliğinin yanında bence bu. Aynen öyle. Yani burada yatırım yapan normal yatırımcının dışında yatırımcımız o kondo otel şeklindekilerini daire gibi sattığı zaman alan kişi ID kartıyla bütün Avrupa'yı serbest dolaşımı olacak. Oturum kartı alacak. Bir Avrupalı olacak. Evet. Peki Sanem Hanım, teşekkür ederim. Rica ederim. Buradaki Türk girişimcilere yaptığınız hizmetler içinde ayrıca. Rica ederim. Büyük de bir keyifle.